Tüm bir taarruz jeti filosu, gezegendeki en yoğun savunulan hava sahalarından birinin içinden 1500 kilometre uçarak çok gizli bir hedefi bombalayıp ve eve nasıl dönebilir? Tek bir radar parlaması olmadan, tek bir uyarı sireni çalmadan veya kendilerine karşı tek bir füze bile ateşlenmeden. Bu bilim kurgu değil, bu 2007'de yaşanan bir gecenin hikayesi. Fizik ve savaş yasalarının yeniden yazıldığı. Bu, bir avuç mühendis ve pilotun jetleri hayaletlere nasıl dönüştürdüğünün hikayesi. Nihai silahları olarak kod satırlarını kullanarak. Hedef, gizli bir Suriye nükleer reaktörüydü. Varoluşsal riskler taşıyan bir tehditti. Ama asıl hikaye, onu yok eden patlama değil. Asıl hikaye, ondan önceki sağır edici sessizlikti. Aşılmaz bir kaleyi açan dijital bir anahtarın ve tüm bir ulusun askeri zihninde mükemmel bir kör nokta yaratan bu. Operation Orchard. Suriye'nin doğusundaki çorak arazide, Deir ez-Zor adlı bir kasabanın yakınında, 2000'li yılların başında çölde tuhaf bir yapı yükselmeye başladı. Uydu görüntülerine göre, penceresiz, belirgin bir özelliği olmayan bir küptü. Yalıtılmış ve sıkıca korunuyordu. Eğitimsiz bir göz için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ancak İsrail'in Mossad'ındaki istihbarat analistleri için bu, geçmişin tüyler ürpertici bir yankısıydı. Binanın boyutları, Fırat Nehri'ne toğutma amacıyla olan yakınlığı ve inşaatını çevreleyen aşırı gizlilik, tek bir korkunç sonuca işaret ediyordu. Bu, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer reaktörünün neredeyse kusursuz bir kopyasıydı. Tek birincil amaç için tasarlanmış, gaz soğutmalı, grafit moderatörlü bir tesis, silah sınıfı plütonyum üretmek. Sahada toplanan istihbarat en kötüsünü doğruladı. Tesisin içinden dışarı sızdırılan fotoğraflar, Kuzey Koreli nükleer bilim insanlarını gösteriyordu. Zamanlama kritikti. Reaktör sıcak hale gelip uranyumla yakıtlandığında, onu bombalamak, bölgeye radyoaktif bir bulutun yayılması riskini taşıyacaktı. Çevresel ve insani bir felaket. Zaman daralıyordu. Reaktör faaliyete geçmeden önce yok edilmeliydi. Ancak mühendislik zorluğu çok büyüktü. El Kibar tesisi, İsrail sınırından 500 kilometreden veya 300 milden fazla uzakta, Suriye topraklarının derinliklerindeydi. Oraya ulaşmak, çelik ve ateşten bir engeller yumağının içinden uçmak demekti. Sorun sadece mesafe değildi. Suriye'nin hava sahası etrafında inşa ettiği dijital kaleydi. Bu birkaç bağlantısız radar sahası değildi. Sovyet yapımı bir Integrated Air Defense Systems ya da ICE-ADS idi, gökleri geçilmez kılmak için tasarlanmış yoğun, katmanlı ve yedekli bir ağ. Onu üst üste binen birbirine bağlı ağlar serisi olarak hayal edin. En dış katman, uzun menzilli erken uyarı radarlarından oluşuyordu. P-14, Talking A-band radar gibi sistemler, 600 kilometreden fazla mesafeden yüksekten uçan hedefleri tespit edebilen devasa bir dizi. Bunlar, daha düşük frekanslarda çalışan P-12 ve P-18 VHF radarlarla destekleniyordu. Bu da onları erken nesil hayalet uçaklara karşı özellikle etkili kılıyordu. Bu sistemler sadece hedefleri görmüyordu, sürekli bir veri akışını merkezi bir komuta ve kontrol ağına besliyorlardı. Eğer bir radar potansiyel bir tehdit algılarsa, bu bilgiyi anında tüm ağ ile paylaşıyor, diğer sensörleri ve silah sistemlerini hedefi izlemeleri için yönlendiriyordu. Yedeklilik düşünülerek tasarlanmış bir sistemdi. Bir düğümü devre dışı bıraktığınızda düzinelerce diğeri anında telafi ediyor, kapsama alanında boşluk bırakmıyordu. Bu erken uyarı ağı, ülkenin dijital gözleriydi. Ufku sürekli olarak herhangi bir izinsiz giriş belirtisi için tarıyordu. Eğer bir uçak erken uyarı gözlerini aşmayı başarırsa, o zaman İADS'nin dişleriyle yüzleşecekti. Surface to Air Missile veya SAM bataryalarıyla. Suriye'nin savunmaları Sovyet hava savunma teknolojisinin ölümcül bir müzesiydi. Ancak yaş alakasızlık anlamına gelmiyordu. Sistem irtifa ve menzile göre katmanlanmıştı. Yüksek irtifa tehditleri için NATO'da SA-5 Gammon olarak bilinen S-200 vardı. Bunlar 300 kilometreye kadar menzili ve 130 bin feet hizmet tavanı olan devasa füzelerdi. Tüm ülke üzerinde koruyucu bir şemsiye oluşturuyordu. Onların altında orta irtifa katmanı son derece mobil ve ölümcül 2K-12 veya SA-6 Gameful ile doluydu. 1973 Yom Kipur Savaşı sırasında İsrail Hava Kuvvetleri'ne büyük zarar veren sistemin aynısıydı. Alçak irtifa tehditleri için SA-2 Guidelines, SA-3 Goaz sürüsü ve sayısız uçak savar topçu parçası vardı. Bu füze bataryalarının her biri ağ bağlantılıydı. Batıdaki bir SA-5 sahası, doğudaki bir Talking radarı tarafından yönlendirilebilirdi.
Hareket halindeki bir SA-6 bataryası, havadan bir komuta merkezinden hedefleme verisi alabilirdi. Bu sisteme geleneksel yollarla saldırmak intihar olur. Savunmaları bastırmak için büyük, gürültülü ve kanlı bir operasyon gerektirecekti. Saldırganların hedeflerine ulaşmadan çok önce niyetlerini açıklayacak bir savaş. Görev imkansız kabul edildi. Üstünden uçamazdınız, altından uçamazdınız ve içinden savaşarak geçemezdiniz. Bu kalenin fiziksel bir anahtarı yoktu. Dijital bir anahtar tasarlamak zorunda kalacaklardı. Düşman hava savunma ağıyla başa çıkmanın geleneksel yöntemi SİAD, yani düşman hava savunmasının bastırılması olarak adlandırılır. Bu, gürültülü şiddetli bir meseledir. Düşmanın sizi tespit etmek için kullandığı radar sinyallerini hedef alan, Amerikan AGM-88 HARM gibi anti-radyasyon füzelerinin fırlatılmasını içerir. EA-18G Growler gibi özel elektronik karıştırma uçak filolarının hava dalgalarını güçlü kaba kuvvet elektronik gürültüne doldurarak düşman sensörlerini kör etmeye ve sağır etmeye çalışmasını gerektirir. Ancak Operation Orchard için SİAD düşünülemezdi bile. Çok kaba, çok belirsiz ve fazlasıyla gürültülüydü. Bir HARM füzesi fırlatmak, bir başlangıç tabancası ateşlemek gibidir. Konumunuzu ve niyetinizi elektromanyetik spektrum boyunca haykırır. Tam ölçekli bir karıştırma kampanyası, her düşman sensör ekranını statikle doldururdu. Ancak aynı zamanda inkar edilemez bir duyuru olurdu. Buradayız ve saldırıyoruz. Suriye'ninki gibi yedekli bir ağa karşı, tek bir radarı kör etmek sadece başka birini alarma geçirebilirdi. İsrailli planlamacılar, Suriye sistemini sadece bastırmakla kalmayacaklarını, orada olmadıklarına ikna etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Elektronik savaştan elektronik görünmezliğe geçmeleri gerekiyordu. Bir neştere ihtiyaçları vardı, balyoz değil. Plan, askeri doktrinden ayrılıp bilim kurgu alanına işte burada girdi. Çözüm, yaygın olarak inanıldığına göre, raporlara göre Shooter Code adlı devrim niteliğinde bir elektronik harp sistemiydi. Bu bir karıştırıcı değildi. Bir karıştırıcı, birinin kulağına başka hiçbir şeyi duyamaması için sürekli sağır edici bir gürültü bağırmak gibiydi. Shooter sistemi farklıydı. Doğrudan beyinlerine belirli aldatıcı bir mesaj fısıldamak gibiydi. Shooter sistemi, bir radarın frekansını sadece gürültüyle boğmak yerine, düşmanın ağına aktif olarak sızmak üzere tasarlanmıştı. Suriye radarlarının birbirleriyle ve komuta merkezleriyle iletişim kurmak için kullandığı belirli veri bağlantısı protokollerini dinleyecekti. Şifrelemeyi analiz edecek, bir güvenlik açığı bulacak ve ardından kendi veri paketlerini akışa enjekte etmeye başlayacaktı. Esasen, radyo dalgaları aracılığıyla gerçekleştirilen sofistike bir siber saldırıydı. Amaç, radar ekranlarında kaos ve statik yaratmak değildi. Amaç, radar operatörlerinin gördüklerini kontrol altına almaktı. Gerçeklik algılarını manipüle etmek, her şeyin mükemmel derecede normal olduğu yanlış bir dünya resmi çizmek üzere tasarlanmıştı. Peki, bu aslında nasıl çalışıyor? Suriye hava savunma ağını bir kurumsal bilgisayar ağı olarak hayal edin. Radarlar, komuta merkezleri ve füze rampaları hepsi fiber optik kablolar ve en önemlisi radyo veri bağlantıları kombinasyonuyla birbirine bağlı bilgisayarlardır. Shooter sistemi, muhtemelen Gulfstream G550 Shavit gibi özel bir elektronik harp uçağından faaliyet göstererek kötü niyetli bir yönlendirici görevi görür. Öncelikle hava dalgalarını koklar, değiş tokuş edilen veriyi yakalar. Ardından bir man-in-the-middle saldırısı gerçekleştirir. Suriye'nin kendi radarlarından gelen sinyalleri yakalar ve bunların komuta merkezine ulaşmasına izin vermek yerine kendi uydurma sinyallerini gönderir. Sistem, belirli bir radardan gelen verinin bozuk olduğunu veya radarda rutin bakım yapıldığını bildirebilirdi. Daha da güçlü olarak veriyi bizzat düzenleyebilirdi. Gelen İsrail jetlerinden gelen radar dönüşlerini silebilirdi, ekranda görünmeden önce onları sistemin hafızasından kelimenin tam anlamıyla silerdi. Ya da tam tersini yapabilirdi. Binlerce sahte hedefle doldurabilirdi. Sivil uçakların hayaletleri, kuş sürüleri veya atmosferik parazitlerle operatörleri o kadar çok gürültüyle bunaltırdı ki gerçek tehdidi seçmeleri imkansız hale gelirdi. Daha da cüretkar bir teori de var. Öldürme anahtarı.
Bu teori, Suriye'nin radar sistemlerindeki bazı donanımların, üretici tarafından tasarlanmış elektronik bir gizli giriş, yani önceden yerleştirilmiş bir arka kapı içerebileceğini öne sürer. Eğer doğruysa, bu arka kapıyı etkinleştirmek, saldırgana sistem üzerinde tam, tanrısal bir kontrol sağlardı. Onların sistemi kapatmasına veya istediği gibi manipüle etmesine olanak tanırdı. Ağ sızması yoluyla olsun ya da gizli bir öldürme anahtarıyla hedef aynıydı. Suriye hava savunmasını bir kalkan değil, bir yükümlülük haline getirmek, kendi efendilerine yalan söyleyen bir araç haline getirmek, gökyüzünün boş olduğuna onları inandırmak, ölüm sessizce yaklaşırken 6 Eylül 1907 gecesi. Negev çölündeki Ramon ve Hatserim hava üslerinde 10 uçağın motorları canlandı. Hava saldırı paketi, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarının bir karışımıydı. 7'si F-15I Ra yani gök gürültüsü saldırı uçağıydı. 24.000 pound'dan fazla mühimmat taşıyabilen uzun menzilli iş hatlarıydı. Diğer üçü F-16I Sufa yani fırtına çok rollü savaş uçaklarıydı. Onlar da uzun menzilli görevler için modifiye edilmişti. Gövdeye yapışık, belirgin Conformal Fuel Tanks ile. Bu onlara birden fazla yakıt ikmali yapmadan düşman topraklarının derinliklerine uçup geri dönme dayanıklılığını veriyordu. Bunlar standart jetler değildi. Gelişmiş Avionics'in uçan kareleriydi. Ve bu gece 500 pound Laser Guided Bombs ve Satellite Guided G-DAMS'in bir karışımını taşıyorlardı. Görevleri kinetikti, ancak hayatta kalmaları tamamen başka bir şeye bağlıydı. Savaş uçakları karanlığa doğru tırmanırken, başka, daha gizli bir uçak pozisyonunu alıyordu. Akdeniz üzerinde yüksek irtifada yörünge çizen modifiye edilmiş bir Gulfstream G550 Special Missions Aircraft, Shavit, güçlü elektronik sensörlerini Suriye'ye çeviriyordu. Bu dijital kuklacıydı. Başlamak üzere olan Sessiz Senfoni'nin orkestra şefiydi. Uçuş planı cüretkarca provokatifti. Doğrudan Ürdün üzerinden alçak irtifadan geçmek yerine saldırı paketi, kuzeye doğru Suriye-Türkiye sınırını takip ederek ilerledi. Bu rota iki amaca hizmet ediyordu. Birincisi, beklenmedik bir saldırı ekseniydi. İkincisi ve daha da önemlisi, onları elektronik pusu için mükemmel bir şekilde konumlandırmıştı. 10 jet, yüksek irtifada, gece boyunca ilerlerken Shavit göreve başladı. Suter sistemi canlandı, güçlü transmitterları Suriye hava savunma ağının kalbine doğru hassas bir enerji ışını odaklıyordu. Bu bir gürültü patlaması değildi. Suriye'nin ağ protokollerinin kilidine uyacak şekilde özenle tasarlanmış dijital bir anahtardı. Sistem, data paketlerini ağa enjekte etmeye başladı. Suriye genelindeki radar ekranlarında iki şeyden biri oldu. Bazılarında ekranlar sadece karardı ve berrak, huzurlu bir gökyüzü gösteriyordu. Radar operatörleri ekipmanlarının normal çalıştığını görüyor olmalıydı. Yeşil ışıklar, uğultulu konsollar, ancak data feed'in kendisi bir yalandı. Bu, millerce uzaktaki görünmez bir düşman tarafından doğrudan sistemlerine beslenen boş bir gökyüzünün dijital bir döngüsüydü. Diğer ekranlarda ise sistem normal hava trafiği görüntüsü çizmiş olabilir. Hatta İsrail jetlerinin IFF, Identification Friend or Foe transponders'ını taklit ederek onları dost veya sivil uçak gibi göstermiş olabilir. Şimdi Şam'daki ana komuta merkezinde Suriyeli bir radar operatörü olduğunuzu hayal edin. Sakin bir salı gecesi, bir ekran bankını izliyorsunuz. Her biri ülkenin hava sahasının bir sektörünü gösteriyor. Göreviniz, samanlıkta iğne aramak, binlerce normal dönüş arasında tek bir düşman noktayı bulmak. Ama bu gece samanlık yok, iğneler de yok. Ekranlar Suriye çölünün geniş, buş enginliğinden başka hiçbir şey göstermiyor. Belki birkaç bilinen sivil uçuşu planlı rotalarında görüyorsunuz. Her şey normal. Türk sınırı yakınındaki bir radar istasyonundan anlık bir titreme veya kısa bir data loss fark edebilirsiniz. Ancak sistemin diagnostiksi küçük bir teknik arıza bildiriyor. Yaygın bir durum. Bu an, dünyanın en gelişmiş 10 savaş uçağının 500 knots'ın üzerinde bir hızla sınırınızı geçtiğinden haberiniz yok. Onları duymuyorsunuz, onları görmüyorsunuz. Çünkü sizi korumak için tasarlanmış sistemin kendisi size karşı kullanıldı. Düşmanınızın en büyük silahı haline geldi.
İsrail jetleri savunmadaki bir boşluktan uçmuyordu. Su-ter sistemi kişiselleştirilmiş, hareketli bir görünmezlik koridoru yaratmıştı. Jetlerle birlikte hareket eden, bir ekranı izleyen herkes için onları gerçeklikten silen bir blind spot. Suriye ordusu için o 10 jet sadece var olmuyordu. Makinedeki hayaletlerdi. Görünmez koridordan hiçbir engelle karşılaşmadan uçan vurucu paket güneye döndü ve Deir ez-Zor eyaletindeki hedeflerine doğru son yüksek hızlı bir koşu gerçekleştirdi. Dakikalar içinde Al-Kibar tesisinin gizemli küp benzeri yapısı hedefleme podlarında belirdi. Öncü F-15I Rams dalışa geçti. Hiçbir direnç yoktu. Uçak savar ateşi yoktu. SAM fırlatması yoktu. Aşağıdaki çöldeki tek ışık tesisin kendisinden geliyordu. Komut verildi. Toplam 17 ton hassas mühimmat serbest bırakıldı. GPS güdümlü bombalarla lazer güdümlü CBU-12 Payways'in bir karışımı adeta yağmur gibi yağdı. Amaç sadece binayı yerle bir etmek değildi. Reaktör çekirdeğinin ve ona bağlı tüm plütonyum işleme ekipmanlarının tamamen ve geri dönülemez bir şekilde yok edilmesini sağlamaktı. Bombalar cerrahi hassasiyetle çarptı. Güçlendirilmiş beton çatıyı delerek derinlerde infilak etti. Bir dizi devasa iç patlama tesisi içi boş bir kabuğa çevirdi ve kendi içine çökertti. İlk bomba etkisinden sonuncuya kadar tüm saldırı 4 dakikadan az sürdü. Toz daha yere inmeden 10 jet keskin bir dönüşte geri çekilmeye başladı. Girdikleri aynı görünmez yoldan geri uçtular. Arkalarında dumanı tüten bir harabe ve jeopolitik bir sır bıraktılar. İsrail jetlerinin boş kullanılmayan bir askeri binayı bombaladığını iddia eden tuhaf ve zayıf bir örtbas etme girişimi geldi. İsrail ise 10 yılı aşkın bir süre boyunca yorum yok politikasını sıkı bir şekilde sürdürdü. Bu sessizlik herhangi bir itilaftan daha anlamlıydı. Askeri havacılık dünyasında az önce yaşananlar bir sihirbazlık numarasının eşdeğeriydi. Bilinen tüm angajman kurallarına meydan okuyordu. Bir düşman adeta havadan belirmiş, stratejik bir hedefi cezasızca vurmuş ve iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Mesaj açıktı ve ürkütücüydü. En gelişmiş savunmanız, milyarlarca dolarlık entegre ağınız, egemenliğiniz için güvendiğiniz o kalkan, eğer onun gördüğü bilgiyi kontrol edebiliyorsak, değersizdir. Reaktörün fiziksel olarak yok edilmesi görevin hedefiydi. Ancak Suriye'nin güvenlik hissinin psikolojik olarak yok edilmesi, görevin gerçek, kalıcı etkisiydi. Operation Orchard'ın yarattığı dalga etkisi, modern savaşı sonsuza dek değiştirdi. Bu, dünyanın tam entegre bir siber fiziksel saldırının ilk ve en görkemli halka açık gösterimiydi. Kinetik bir askeri operasyonun öncül bir siber saldırı tarafından mümkün kılındığını ve etkinleştirilebileceğini kanıtladı. Bu artık teorik değildi. Bir bilgisayar virüsüyle 500 librelik bir bomba arasındaki çizgi silinmişti. Sadece 3 yıl sonra dünya Stuxnet'i öğrenecekti. Bu son derece sofistike bir bilgisayar solucanıydı. Aynı zamanda yaygın olarak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne atfediliyordu. Endüstriyel kontrol sistemlerini manipüle ederek İran'ın nükleer santrifüjlerinin önemli bir kısmını fiziksel olarak yok etti. Kod kullanarak fiziksel yıkım yaratma, Stuxnet'in DNA'sı doğrudan Operation Orchard felsefesine kadar takip edilebilir. 21. yüzyıl için yeni bir savaş doktrinini pekiştirdi. Burada birincil savaş alanı kara, deniz veya hava değil, elektromanyetik spektrumdu. Yeryüzündeki her askeri güce tüyler ürpertici bir ders verdi. En gelişmiş silah sisteminiz onu çalıştıran yazılım kadar güçlüdür. Ve o yazılım size karşı çevrilebilir. Hayalet jetler ve dijital anahtarlar çağı başlamıştı. Bizi derin ve rahatsız edici bir gerçekle baş başa bırakarak. Modern bir savaşta en ölümcül silah, görebildiğiniz değil, göremediğiniz olabilir.